Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün de Yol Sohbetleri serisinin bir başkasında sizlerle birlikte birkaç konuyu konuşmak istedim. Türkiye'deki Şubat ayında satılan araç satışları sayıları belli oldu. Hem Ocak-Şubat hem de Şubat verileri paylaşılmış oldu. Şimdi bunlara baktığımızda aslında zaten malumun ilanı oldu. Elektrikli araç satışlarının tüm araç satışları içindeki payının arttığını biliyorduk. Zaten son 2-3 yıldır bu gözlemleniyordu. Bu daha da arttı ve %13 düzeyine yükseldi. Sevindirici bir gelişme. Tabii önemli şeylerden bir tanesi de ilk 2 sırayı paylaşan Tesla ve TOG elektrikli araç satışlarının yarısını oluşturdu. İlk 5 sıraya baktığımızda birinci sırada 3'te 1'ini satışların gerçekleştiren Tesla Model Y SR, ikinci sırada yaklaşık %20'sini gerçekleştiren TOG T-Onix yer alırken, üçüncü sırada ise Mini Countryman E daha önceki satış sayılarında da hep ilk 5'te, ilk 6'da oluyordu. İlk sıralarda yer alıyordu zaten. Dördüncü sıraya ise piyasaya yeni giren ve benim de sıralamada yerini alacağını düşündüğüm Kia EV3 yer aldı. Beşinci sırada ise yine istikrarlı bir şekilde listelerde yer alan KGM Torres EVX yer aldı. İlk 5'i söyledim ama aynı zamanda 6. sırada da BYD Atto 3 yer aldı. Ben BYD Seal U EV'nin daha çok satacağını düşünüyordum ama Atto 3 daha üst sıralarda yer aldı. Ulaşılabilirliği ile ilgili olabilir. Şehir içinde de aynı zamanda kompakt sürüş özelliği nedeniyle de olabilir. Atto 3 yer aldı. Yine Volvo da epey üstlerde yer aldı. Çünkü Volvo premium araç kategorisinde epey düşük fiyatlara araç satıyor uzun süredir. 2.450.000 lira civarında satış fiyatı. Gayet iyi. Çünkü bataryası gerçekten büyük. Dolayısıyla premium araç almak isteyenler için önemli bir seçenek. BYD'nin satışlarının ben daha çok olmasını umuyordum ama araç getirememesinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Daha fazla miktarda araç getirmiş olsaydı muhtemelen daha çok sayıda araç satmış olacaktı ve listelerde daha üst sıralarda yer almış olabilirdi veya sayıları daha yüksek olmuş olurdu. Önümüzdeki dönemde bu sayının ben artacağını düşünüyorum BYD için. Yanılabilirim tabii çünkü piyasaya hep yeni araçlar geliyor, alternatif araçlar geliyor. Bu açıdan bakalım, gözlemleyeceğiz. Tesla'nın muhtemelen önümüzdeki aylarda birkaç ay listelerde olmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık satış yapmıyor. Bu Tesla Model Y Juniper'ın gelip gelmemesine bağlı tabii. Aynı zamanda matrahlara, ÖTV'ye, bunlara bağlı. Yeri gelmişken ÖTV ile ilgili görüşlerimi de söyleyeyim. Yani ÖTV bizim ülkemizde maalesef özellikle elektrikli araçlar için belirlenen ÖTV limitleri ve ÖTV baremleri, aynı zamanda bu motorlarla ilgili 160 kW'ın üstü, altı, 160 kW'ın altında yer alanlardaki 1.450.000 sınırı, yani bunlar TOG için yapılmıştı. Ancak ben uzun vadede bunun TOG'a faydasının olmayacağını düşünüyorum. Aslında TOG'un rekabetçi bir arabası var. Gerçekten güzel bir arabası var. Yani sanki sanılır ki bu ÖTV baremi evet TOG için çıkarıldı. Bu olmasa TOG satmaz. İşte çoğu zaman gruplarda da paylaşılıyor. Kredi olmasa TOG satmaz. Öyle bir izlenim oldu. Aslında TOG'un aracına baktığımızda teknik açıdan gerçekten çok iyi bir araç. Yani 88 kW'lık bir batarya gerçekten güzel. Büyük hacimli bir araç. Isı pompasının olmadığı varsayılıyor. Ancak bataryasının büyüklüğü o ısı pompasının dezavantajını ortadan kaldırıyor. Yani ısı pompasından gelecek olan verimliliğin en fazla %10 olduğunu düşünelim ki o kadar olduğunu da düşünmüyorum ben. Bu %10'luk şeyi zaten 88 kWh bataryanın %10'unu 8 kWh çıkarın, ısı pompasının yerine koyun. Aynı şey yani. Çok fark eden bir şey yok. TOG'un esas tüketiminin yüksek seviyelerde olmasının nedeni TOG'un tasarımıyla alakalı. Yani C-SUV istiyorsanız zaten buna yakın tüketimler elde edersiniz. Yani ben Volvo XC40 kullandım. İşte aynı şekilde Mercedes EQA, EQB. Bunlarda da benzer şeyler var. Yani eğer rüzgar sürtünme katsayınız Tesla gibi çok düşük değilse tüketim ister istemez yüksek oluyor. Yani eğer SUV bir araç istiyorsanız tüketiminiz zaten yüksek olacaktır. Neyse, konumuza geri dönelim. ÖTV ile ilgili konuşuyordum. Bu ÖTV gerçekten absürt bir konumda. Yani bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bir defa %10'dan sonraki %40 gerçekten çok yüksek bir oran. Yani elektrikli araç dönüşümüne zarar veren bir şey. Ben bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini
gerektiğini düşünüyorum. Umarım yakın zamanda bundan dönerler. %10'u da değiştirmezler ve gerekirse ÖTV matrahlarını artırırlar diye bir beklentim var. İnşallah o şekilde olur. Yoksa elektrikli araç dönüşümünde geride kalırız. Sadece TOG'un satılmasıyla da elektrikli araç dönüşümü çok iyi noktalara gelmez. Tek bir araçla olmaz. Çeşitlilik olmalı, fazlalık olmalı. TOG'un kendisini geliştirmesi için de rekabet iyi olur. Ben böyle düşünüyorum. Aynı zamanda elektrik zamları oldu biliyorsunuz. Şimdi Şubat'tan sonra zamlı elektrik fiyatlarıyla ödemeler yapacağız. Elektrik zammının da evet elektrikli araç dönüşümünü olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorum. Ama baktığımızda Avrupa fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda, Türkiye'deki içten yanmalı araçların tüketimleriyle karşılaştırdığımızda yine de avantajlı konumda elektrikli araç sahipleri. Evet, şimdiye kadar evden şarj edenler çok ucuz tüketimler sağlıyorlardı. Şimdi çok ucuzun çok kısmı kalktı, yine ucuz tüketim sağlıyoruz. Yani şu anda zamlı fiyatlarla elektrikli araçlarını şarj edenler 4 lira ile 5 lira arasında şarj ediyorlar ki bence uzun sürede bu şekilde devam edeceği için umarız öyle olur. Elektrikli araç sahipleri yine evinden şarj etmesi durumunda çok avantajlı durumdalar. Açık söyleyeyim, ben aynı fiyata, hatta daha yüksek fiyata tüketim olmuş olsa da yine de elektrikli aracı tercih ederim. Hem sorunsuzluk, hem bakım maliyetlerinin düşük olması, hem aracın rigidliği, araçtan daha çok zevk almam, torkun aniden sunulması. Yani benim için gerçekten elektrikli araç kullanmaya başladıktan sonra farklı bir yerde. Ben bundan sonra içten yanmalı araca çok zorunlu olmadıktan sonra dönmem. Yani o zorunlulukta nasıl olur onu da hiç bilmiyorum. Aklıma da getiremiyorum ama ben dönmeyeceğimi düşünüyorum. O nedenle elektrik zammı evet kötü oldu ama yine de olumlu tarafından bakıyorum. Şu anda biz avantajlı durumdayız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim MG4 ile ilgili kısma. Ben bu aracı satmayı düşünüyorum yakın zamanda. Daha önceden de belirtmiştim. Beni takip edenler bilirler. Ben bu aracı MG4 Luxury'yi geçici olarak almıştım. Ekonomik nedenlerle Volvo XC40'ı satmıştım. Aslında ben bunu alırken fiyat performans olarak bakarak aldım. Memnun muyum? Bu araçtan gerçekten ben memnunum. Yani bu araçtan memnun olmadığım kısımları, bu aracın beğenmediğim kısımlarını daha önceden MG4 Luxury beğendiğim ve beğenmediğim yanları diye bir video var. Orada anlatmıştım. Benim için en büyük eksikliği uzaktan erişim. Uzaktan erişimle ilgili de biliyorsunuz MG4 kullanıcıları çok güzel bir klip yapmışlar. Klip hazırlamışlar. Ben etkili olduğunu da düşünüyorum. MG4'ün yetkili bir kişisi de zaten bununla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte şu anda test aşamasında falan 1-2 ay içinde açılacak diye. Ben açılacağını düşünüyorum ama sonuçta söylemden çok pratiğe ihtiyaç var. Ne dediğiniz değil, ne yaptığınız önemli. O açıdan baktığında MG4 maalesef kullanıcılarını üzdü uzun süredir. Evet, ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın diyerek insanları oyaladılar. Umarım yakın zamanda açılır çünkü uzaktan erişim gerçekten çok büyük bir konfor. Aracın tabii ki beğenmediğim yanları var mı? Var tabii ki. Yani adaptif sürüş sistemi bence mesela yol ortalaması stabil değil, güzel değil yani. Şeritlerin tamamen çok okunur olması gerekiyor. Ara sıra pimpon etkisi şeklinde böyle şeride yanaşıp öyle geliyor. Tam böyle stabil bir şekilde şeridi ortalayarak gitmiyor çoğu zaman. Ama onun haricinde çoğu şeyinden memnunum. Özellikle tüketiminden memnunum, bataryasından memnunum, şarj hızından memnunum. Bu araç benim için çok küçük bir araç. O nedenle ben bu aracı zaten en büyük değiştirme nedenlerimden bir tanesi o. Bu aracı satarsam ne araç alacağım? Onunla ilgili daha önceden favori araçlarımı zaten sizinle paylaşmıştım. Ancak bu favori araçlarımda bir miktar azalma oldu. Hep size de öneriyorum ya. Araç seçiminde öncelikleriniz çok önemli. Olmazsa olmazlarınız çok önemli. İhtiyaçlarınız, beklentileriniz, beğenileriniz çok önemli. Araç için olmazsa olmaz bazı şeyler var benim için. Bunlardan ilki sürüş oturuş pozisyonunun C SUV veya B SUV gibi biraz daha yüksekte olmasını istiyorum. İç hacminin daha ferah olmasını, daha geniş olmasını istiyorum. Bagaj alanlarının, saklama alanlarının daha geniş olmasını istiyorum. Tek pedal sürüş ve rejeneratif frenleme benim için önemli. Tek pedal sürüşün muhakkak olmasını istiyorum. Adaptif sürüş muhakkak olmalı. Olmazsa olmazlarımdan birisi, çok fazla uzun yol yapıyorum. O nedenle adaptif sürüş sistemini çok kullanıyorum. Adaptif sürüşün olmadığı bir araç almak istemem açıkçası. Çok fiyatı çok uyguna düşer. Tabii ki belki o zaman da tercih edebilirim ama
yine de geçici tercih etmiş olurum, onu söyleyeyim. Yine auto hold olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Yine olmazsa olmazlarımdan bir tanesi ve favori araçlarımı azaltmama neden olan şeylerden bir tanesi, artık üst vergi diliminde bir araç almak istemiyorum. En alt vergi dilimine sahip olan bir aracı almak istiyorum. Evet, ekonomik koşullarım çok iyi olur. Belki de bir üst vergi diliminde seçebilirim ama şu anki koşullarımla baktığımda en alt vergi diliminden bir araç alırsam. Batarya ve şarj hızı, aynı zamanda menzil açısından olmazsa olmazlarım var. %100 şarjla bana otobanda 110-120 kilometre hızlarla en az 300 kilometrelik bir menzil vermesi gerekiyor. %10'a gelene kadar. Aynı zamanda yarım saatlik şarj molası ile yine otobanda 110-120 kilometrelik hızlarda %10'a gelene kadar bataryam 500 kilometrelik bir menzil sağlaması gerekiyor 30 dakikalık şarj molası ile. Bu araç da zaten bana onu rahatlıkla 110 kilometrelerde sağlıyor. Ancak dediğim gibi B SUV veya C SUV bir araç almak isterim. Yine uzaktan erişim olmazsa olmazlarımın üst sıralarında değil, en alt sırasında, ama uzaktan erişim benim için önemli. Uzaktan erişiminin olmasını isterim alacağım bir aracın. Güvenlik ilk sıralarda yer alan olmazsa olmazlarımdan. Yani ya 5 yıldız bir güvenlik testine sahip olması gerekiyor. %90'a yakın bir puanının olması gerekiyor. Ya da güvenlik testi olmamışsa muhakkak ben araştırıyorum. Onun kazalarını araştırıyorum. Kazalardaki durumunu araştırıyorum. İşte sigortacı birkaç tane arkadaş var. Onların vasıtasıyla mümkünse kazalarını inceliyorum, bakıyorum, durumuna bakıyorum. O şekilde karar veriyorum. Olmazsa olmazlarım benim bu şekilde. Bu şekilde baktığımda zaten üst vergi dilimini elemiştim. Aynı zamanda geleceği meçhul araçlarla da kafamı çok yormak istemiyorum açıkçası. Dolayısıyla favori araçlarım azaldı. Mini Countryman E favori araçlarımdan bir tanesi, ancak adaptif sürüş gelmeden Mini Countryman E'yi tercih etmem. BYD Seal U tüketim ekranları çok çelişkili. Çok fazla bu konuda kullanıcıyla görüştüm. Yani bir anda işte 18 gösterirken bir anda bir bakıyorsunuz 12'ye düşüyor falan. Ama en önemli nedenlerden bir tanesi alt sıralara gelmesinin tek pedal sürüşü yok. Rejeneratif frenlemesi geri. Şarj hızı çok düşük. O nedenle alternatiflere göre tabii ki alabilirim ama muhtemelen BYD Seal U EV'yi düşünmeyeceğim gibi görünüyor. Şarj hızı düşük çünkü çok düşük. %10'dan %80'e 45 dakika benim için çok. Yarım saat bile çok ama hani yarım saati bir şekilde diyorsunuz ki yarım saat 25 dakika, yarım saat dururum diyorsunuz ama 45 dakika çok. Bir de LFP batarya olduğu için biraz da hava soğuksa daha da gecikiyor bu durum. Batarya ısıtma gibi falan fonksiyonları da gördüğüm kadarıyla beni tatmin edecek bir durumda değil. Aynı zamanda özensiz, işte görüyorsunuz yani BYD'nin alt tasarımını bataryaya giden kabloları açıkta bırakmışlar. Tamam, bataryayı şarj ederken sadece orada enerji var. Onu ben de biliyorum yani. Çok önemli değil. Ama ya ne gerek var orası o şekilde, ne kadar çirkin. Kaput altı tasarımı ne kadar kötü bence. Yani bu benim görüşüm ama. Ben bunları önemsiyorum. Yani ben isterim ki kaput altı tasarımı güzel olsun ki BYD'nin kaput altına baktığımızda frank konulabilecek durumda bir kaput altı var. Ya oraya neden frank koymazsınız yani? Elbette ki bunlar çok önemli şeyler değil. Yani o nedenle yine de BYD'yi seçebilirim ama alt sıralarda olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. Kia EV3 çok beğendiğim araçlardan bir tanesi. Uzaktan erişim gelirse Tesla'dan sonra tercih edeceğim araçlardan bir tanesi Kia EV3. Benim için yeterli büyüklükte. Oturuş pozisyonu da güzel, sevdim. Tek pedal sürüşü, adaptif sürüşü, auto hold'u, donanım seviyeleri en üst pakette yeterli. Hatta en alt pakette bile benim için çoğu yeterli vaziyette. O nedenle Kia EV3'ü beğeniyorum. Tercih edebilirim. Beni takip edenlerin bildiği gibi benim ilk tercihim Tesla Model Y, SR veya Long Range. O araçları alamazsam eğer ikinci sırada Kia EV3 veya TOG gözüküyor benim için. BYD Seal U ve Mini Countryman E de bu sıralamada son sıralarda. Bakalım ne olacak onu göreceğiz. TOG'un da en azından uzaktan erişiminin geleceğinin olduğunu görebiliyorum. Bataryası da benim için çok yeterli. 110 kilometrenin üstü hızlarda çok fazla sürmediğim için, en fazla 120 kilometre hızlarda sürdüğüm için ve yaşadığım yerde çok sıcak iklim olduğu için benim için Tesla'dan sonra ideal araçlardan bir tanesi. TOG'u da seçebilirim. TOG'da ufak tefek yazılım hataları bazı arkadaşlarda devam ediyor
ediyor, almaya devam ediyorlar. Zaman zaman küçük hatalarla karşılaşıyorlar. Ama bunlar aracı sürmeye engel hatalar değil gördüğüm kadarıyla. Ve aynı zamanda son güncellemelerle iyice de azaldı bu hatalar. TOG'da en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi teknik ekip yeterli çalışmıyor. Sık güncelleme olması gerekiyor. Yani bug'ların, hataların tespit edilip sık sık güncellemelerle bu hataların giderilmesi gerekiyor. Biraz bu konuda sanki yetersiz kalıyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Ama geleceğinin olduğunu düşünüyorum TOG'un. Bu arada yine benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi aslında gizli bir olmazsa olmaz. Telegram grubunda bir beyefendi söylemişti. Olmazsa olmazlarınızın içine sorunsuzluk maddesi de girmeli diye. Kesinlikle katılıyorum. Sorunsuzluk çok önemli. Ancak şunu söyleyebilirim. Tesla hariç satılan araçların hemen hemen hepsi çok yakın bir geçmişe sahip. Yani 1-2 yıllık geçmişleri var. Dolayısıyla bunların sorunsuzluğuyla ilgili bir şey söylemek için çok erken. Yeni çıkan araçlar, örnek veriyorum, BYD Seal U EV Türkiye'de satılıyor. Veya işte Kia EV3 veya Mini Countryman E veya TOG. Bunlar çok daha yeni satışa başlanmış araçlar. O nedenle bilmiyoruz yani sorunsuzluğunun ne olduğunu. 5 sene sonra belki çok farklı bir sorun ortaya çıkacak. Onları bilmiyoruz. O yüzden zaten ilk tercih ettiğim araçlardan bir tanesi Tesla Model Y. Neden? Tesla çok uzun süredir elektrikli araç üretiyor. Sorunsuzluk anlamında gerçekten çok iyi noktalarda. Sürekli de sorunları, hataları, data verileri çok fazla olduğu için güncelleyerek azaltıyorlar. Bunu diğer araçların da muhakkak yapması gerekiyor. Sorunsuzluk açısından şu daha öndedir, şu daha geridedir diyemem. Yani herkes TOG'u örnek veriyor. TOG zaten daha yeni çıktı. Her güncellemeyle zaten sorunlarını azaltıyor. Ben böyle bakıyorum. Yanılıyor olabilirim. Bir de sosyal medya, WhatsApp, Telegram, forumlar, bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu gruplara katılmanızı öneririm. Yani neden? Paylaşımlarla bazı şeyleri öğrenebiliyor insan. Hiç duymadığı bir şeyi orada duyabiliyorsunuz. Araçlarla ilgili, farklı araçlarla ilgili katılmanızı öneririm. Evet, o gruplar çoğaldıkça işte ben de paylaşıyorum. Türkiye Elektrikli Araç Kullanıcıları Telegram grubu ve aynı zamanda Tesla Motors Club Türkiye. Bu Telegram gruplarını paylaşıyorum. Bu gruplarda da çok fazla sayıda insan olduğu için zaman zaman agresif tartışmalar olabiliyor. Negatif bir yansıma olabiliyor. Bunları çok dikkate almayın. Gerekirse o negatif size enerji veren insanlardan uzak durursunuz. Onlarla tartışmaya çok girmezsiniz. Benim önerim bu gruplarda yer alın muhakkak. Hayatın kendisinde de böyledir zaten. Bana negatif enerji veren, benim moralimi bozan insanlardan uzak durmaya çalışırım. Bana pozitif enerji veren, güler yüzlü, daha pozitif, daha olumlu bakan hayata, negatif yönden önce pozitif yönleri gören insanları daha çok önemsiyorum. Size kısa bir anekdot anlatayım. Ben daha önce Telegram grubunda da paylaşmıştım. Çocuk ve eşimle birlikte bir psikoloğa gitmiştik. Psikolog hiçbir şey söylemeden bir tahtaya 10 tane işlem yazdı. Yani toplama, çarpma, çıkarma şeklinde. Örneğin işte 10 çarpı 2 eşittir 20, 3 çarpı 4 eşittir 12, işte 18 artı 3 eşittir 21 gibi aritmetik işlemler olan 10 tane işlemi alt alta yazdı. Bunlardan 2 tanesi yanlıştı. Bize ilk başta sordu. Burada ne görüyorsunuz diye. Biz hemen atladık. Dedik ki 2 tane yanlış var orada dedik. Dedi ki işte hayat da böyledir dedi. Oysa dedi orada 8 tane doğru var. 2 tane yanlıştan çok daha fazla doğru var orada. Hayatta da böyle. Yani ilk önce negatifi görmek, ilk önce negatif üzerinden yürümek, sürekli eleştirmek güzel bir şey olmuyor. Hayatınıza pozitiflik katmıyor. Bir araca sahipseniz, olumsuz yanları da varsa, negatif yanları da varsa önce pozitif yanlarını görün. Evet, negatif yanlarını da ondan sonra eleştirin. Yani nereden çıktı bu konu? Gruplardan çıktı. Gruplarda da bazen çok negatif, sürekli onu eleştiren, bunu eleştiren, o duruma laf çakan, bu duruma laf çakan çok sayıda insan yer alabiliyor. Onları değiştiremezsiniz zaten. Önemli değil. Onlarla çok tartışmaya girmemeyi tercih ediyorum ben. Girdiğim zamanlarda oluyor mu kendimi tutamadan? Tabii ki oluyor. Ama daha çok kendi hayatınızda pozitif etki edecek insanları tutmaya çalışın. Benim önerim o. Ben o şekilde yapmaya çalışıyorum. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Bugünlük yol sohbetlerinde sizinle paylaşacağım şeyler bu kadar. Umarım hayatınızda hep pozitiflikler olur. Negatiflikleri de o pozitiflikler sayesinde
içinde aşarsınız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.